İzleyiciler, The Flash'in büyük ekranlı bir versiyonunun Warner Bros'un DC genişletilmiş evreninin bir parçası olacağını ilk duyduklarından bu yana yaklaşık 10 yıl geçti, filmin gelişiminin destanı DC film hikayesinin şimdiye kadarki en büyüleyici yönlerinden biri haline geldi. Şimdi film nihayet burada ve Dune'un yaklaşmakta olan revizyonu ve Flash yıldızı Ezra Miller'ın ekran dışı mücadeleleri ve tartışmaları sayesinde daha garip bir zamanda gelemezdi. Filmin kendisini çok uzun, dolambaçlı bir cümlenin sonunda bir noktalama işareti gibi hissettirmek yeterlidir. Ancak, elbette, doğru film tüm bunları unutmanıza neden olabilir ve Flash için erken vızıltı. DCNIND'nin eski çağını ve gelen yeni kahramanlar çağını köprüleyen Multiverse versiyonunda yuvarlanan bir sürat koşusu olarak selamladı. Çizgi roman hayranları sonunda bekledikleri en hızlı yaşayan adam filmini elde ettiler mi? Bu filmi çevreleyen her şey gibi, cevap da basit değil. Eğlenceye ve maceraya odaklanmasının yanı sıra, şimşekli bir gösteri fırtınasında bizi süpürebilme yeteneğine rağmen, The Flash nihayetinde gerçek bir anlatı zarafeti duygusu elde etmek için çok zorlanıyor ve sonuç, aşırı dolu, düzensiz ve biraz sinir bozucu hissettiren bir film. Miller, Batman ve Superman Adaletin Şafağı, Suicide Squad ve Justice League'de oynadıkları rolü tekrarlayarak Barry Allen'ı canlandırıyor. Barry nihayet, şu anda dünyanın dört bir yanına dağılmış ve geldikleri gibi görevler üstlenen yerleşik bir suçla mücadele ekibi olan Adalet Birliği'ne katılımı açısından garip aşamasını geride bıraktı. Barry, Batman'e oldukça yakın durur ve Central City'nin suç laboratuvarında araştırmacı olarak gerçek işinden uzakta zaman ayırabildiği zaman suçla mücadele işlerine yardımcı olur. Elbette Barry'nin asıl tutkusu, yıllar önce Barry'nin annesinin öldürülmesinden babasını hapisten çıkaracak kanıtlar bulmaktır. Hukuk sisteminin sınırlamalarından rahatsız olan Barry, babasını kurtarmanın geleneksel yollarını aşmanın bir yolunu keşfeder, zamanı gerçekten geri alabilecek ve annesinin öldürülmesine yol açan koşulları asla olmayacak şekilde değiştirebilecek kadar hızlı koşmak. Tabii ki, herhangi bir zamanda yolculuk filmini izleyen herkesin bildiği gibi, bu eylemin sonuçları vardır ve günümüze dönmeye çalıştıktan sonra Barry, kendisinin biraz daha genç bir versiyonunun henüz güçleri olmadığı alternatif bir gerçeklikte bulur. Barry yoluna devam etmeye çalışırken, Kryptonlu savaş suçlusu General Zod'un insanlığı yok etmeye ve dünyayı kendi türüyle yeniden doldurmaya cehennem olmasıyla felaket başlar. Bu yüzden Barry'nin yaşlanan bir Batman ve Kara Zor-El, yani Supergirl adlı genç bir Kryptonluyla bu gerçeği kurtarmak için bir araya gelmekten başka seçeneği yok. Ve işleri yoluna koymanın bir yolunu bulmak orijinal zaman çizelgesi. Yırtıcı Kuşlar ve Transformers yan ürünü Bumblebee gibi DC başlıklarından etkilenen senarist Christina Hodson, Flash senaryosunun son versiyonu olacak olanı ele aldı ve işini onun için kesti. Sadece filmin Barry'nin orijinal versiyonunun bahislerini belirlemesi ve onu yeni arayışına göndermesi gerekmiyor. Aynı zamanda tamamen farklı bir dünyanın tehditlerini, korkularını ve çatışmalarını kurmalı, o dünyayı karakterlerle doldurmalı, önceki bir DC taksitinin bileşenleri üzerine inşa edilmiş unutulmaz bir son savaş yaratmalı, hepsini tamamlamalı, sonra orijinal duygusal haline geri dönmelidir Barry ve uzun zamandır kayıp olan annesinin hisseleri. Herhangi bir senaristin üstesinden gelmesi çok fazla ve Hodgson, nihai ürün, aynı 140 dakikalık çalışma süresinde pozisyon için jokey yapan 3 veya 4 film gibi hissetse bile, yargılamalara yeterince zeka ve eğlence katmayı başarıyor. Uyumlu bir şey. En azından oyuncular, daha yaşlı, daha deneyimli Barry'nin ve daha genç, daha olgunlaşmamış Barry'nin ikili rollerini, filmi devam ettirecek kadar karizmaya sahip ikili rollerini eğlenceli bir şekilde ele alan Miller'dan başlayarak, bu vahşi unsur, zaman çizelgesi ve ton karışımıyla eğleniyor. Paylaşmaları gereken tek kişi olsa bile devam ediyor ekran kendisidir. Bazı izleyicilerin bu filmi Miller'in iddia ettiği yanlışları ve Warner's'ın onları nasıl ele aldığını hatırlatmadan izlemesi anlaşılır derecede zor olacak, ancak buna değer olduğu için film, özellikle iyi çalışan elle tutulur bir eğlence duygusu taşıyor. İki Barry garip çift saçmalıklarını yapıyor. Yine de birçok film hayranı için Miller, bu filme neden gelmeyi planladıkları konusunda hiçbir zaman değildi. Bu onur, 1989'dan bu filme birkaç ünlü dizesini çekmek zorunda kalsa bile, Bruce Wayne olarak geri dönüşünde inkar edilemez derecede iyi olan Keaton'a gidiyor. Varlığından gelen bir kolaylık ve zarafet var, bu da filmi beceriksiz olsa bile daha iyi hale getiriyor ve onu neden bir aktör ve büyük ekranlı bir Batman olarak sevdiğinizi hatırlatacaksınız. Yolunu bulmaya çalışan kaba kenarlı, belirsiz kahraman olarak kola atın ve başınızı döndürecek kadar kamera hücresiyle birlikte sağlam bir topluluğunuz var.
Yine de The Flash'ın gerçek yıldızı yönetmen Andy Muschietti'dir. Set parçaları bazen göze çarpan Kıgı'ya aşırı bağımlı olsa da, esprili bir açılış sekansıyla başlayıp doruğa kadar devam ederek yaratıcılıkla hareket eder. Hareket halindeyken Flash'ın parlaklığını ve süper kahramanların ve hızın bu vahşi dünyasında yaşanacak eğlenceyi kucaklayan istikrarlı varlığı, bu filmlerden birini daha erken almamızı diliyor. Flash, basitçe söylemek gerekirse, çok fazla ve musikiyetli bize tutarlı ve hatta bazen neşeli bir şey getirdiği için bir tür ödülü hak ediyor. Bunların hepsinin uzun gelişme destanına değip değmeyeceği ve yıldızıyla ilgili sıkıntılar elbette bireysel hayranların karar vermesi için olacak, ancak The Flash'ta yadsınamaz bir eğlence değeri var. Bazen filmin hiçbir zaman tam olarak çözülmediği hikaye anlatımı düğümlerinin katmanlarının altına gömülür, ancak eğlence oradadır ve film gerçekten çalıştığında bu yeterli olur.